Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ortopedi, travmoloji uzmanı ve fizyoterapist, operatör doktor Barış Özgürol ve fizyoterapist Büşra Aksoy Özgürol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocalarım, iyi misiniz? İyiyiz valla, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Hocam, Barış Hocam, omuz bağları nedir? Şimdi burada benim söyleyeceğim şöyle bir şey. Omuz birazcık kompleks bir eklem ve vücudumuzdaki en hareketli eklemimizdir. Burada vücudumuzdaki, yani omuzumuzdaki kaslarla birlikte bağlarımız koordine bir şekilde çalışır. Hem hareketi sağlar hem de hem bağlar hem kaslar birlikte omuz ekleminin yerinde durmasını sağlar. Bizim bugün özellikle konuşacağımız konu şu olacak: omuzun yuvasının etrafında omuzun yerinde durmasını sağlayan bant şeklinde bir bağ yapımız vardır bizim. Ve bu özellikle omuzun hem yerinde durmasını sağlar hem hareket açıklığının daha fazla olmasını sağlar. Buradaki problemlerse gerçekten çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Genelde konuşacağımız konu zaten bu olacak. Peki hocam, omuz bağları nasıl zarar görür? Omuz bağlarının zarar görmesinde özellikle çok hareketli hastalarımızda görürüz ve bizim bağlardaki hasarımızın olduğu yere göre özellikle eli yukarıda spor yapan hastalarımızda, yani bunlar nedir? İşte basketbol oyuncuları, voleybol oyuncuları, handbol oyuncuları gibi hastalarımızda gördüğümüz bir olay. Ani sert işte smaç basmaları vesaire gibi hareketlerle buradaki bağları zorlarlar ve özellikle o yuvanın etrafında, üst tarafındaki bağları zorlamaya başlarlar. Bunun dışında yine benzer bir şekilde işte dövüş sporları olsun, farklı sporlar olsun, ani sert hareketler olsun, düşme olsun, bunların sonucunda eğer bir omuz çıkığı yaşarsak şayet, bu sefer de bağlarımızın özellikle ön ve arka tarafındaki kısmı hasar görür. Yani genel olarak durum bununla alakalı. Bazen bunun dışında da hani direkt omuz çıkmaz ama yuvada çıkarmış gibi ufak bir hareketi olur. Dolayısıyla bu bağlar da omuzu yerinde tutmaya çalıştığı için o hareket esnasında yapışmış olduğu yuvanın kenarındaki kemik dokularından ayrılmaya başlar. Genel darbe veya işte sorun oluşma prensibi bu şekilde oluyor. Peki hocam, bu omuz bağı travmasından sonraki tedavi süreci nasıl oluyor? Şimdi bizim hastamız zaten ağrılı bir şekilde başlıyor. Genel olarak hareketle olan ağrısından bahsediyor. Bunları biz öncelikle güzel bir değerlendirmesini yapıyoruz, fizik muayenemizi yapıyoruz, omuzun hangi bağlarında sıkıntı olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bunun sonrasında işte tetkik aşamasına geçiyoruz. İşte röntgenlerimiz çekiliyor, gerekirse MR'ımız çekiliyor ve burada sıkıntıyı tespit ediyoruz. Bu hani normalde yavaş yavaş olmuş hastalarımızdan bahsediyorum. Hani direkt bir omuz çıkığı yaşamamış ama işte yaptığı spor neticesinde, yaptığı iş neticesinde, onun dışında fizyoterapistlerde de görüyoruz bu hastaları. Yavaş yavaş gelişen hastalardan bahsediyorum. Ama mesela omuz çıkığı olduğunda da şöyle bir problem oluyor. Omuz çıkığı bir kere olduğu zaman hemen işte zaten hasta acile başvuruyor, ilk müdahalesi yapılıyor, omuzu yerine oturtuluyor ve bir bandajı alınıyor. Onun sonrasında en kısa sürede ileri tetkikler yapılması gerekiyor ki herhangi bir bağ hasarı var mı yok mu onu görelim. Çünkü hani bizde hep şöyle bir olay vardır. Birinci omuz çıkığı, ikinci omuz çıkığının habercisidir. Peki hocam, cerrahi tedavisinde neler yapıyorsunuz? Cerrahi tedavisinden şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bunları gördüğümüz zaman değerlendiriyoruz iyice. Ve burada birkaç tane önemli kriterimiz oluyor. Bir, bağın kuvveti. Yani bunu da şöyle söyleyeyim. Yani eklemin stabilitesini sağlıyor mu? Eklemin kuvvetini sağlıyor mu? Buna bakıyoruz. Tetkiklerimizde omuz bağının hasar miktarını değerlendiriyoruz. Burada hani çok küçük bir şeyimiz varsa, çok küçük bir hasarımız varsa şayet ameliyat öncesi farklı tedavilere yöneliyoruz. Ama eğer buradaki hasarımız büyükse, bunun işte omuzun tekrar çıkma ihtimalini düşünüyorsak ya da herhangi bir şekilde bunun ilerleme ihtimalini düşünüyorsak şayet, o zaman ameliyat tedavisine yöneliyoruz. Bunun ameliyatı kapalı, bizim artroskopik dediğimiz bir yöntemle yapılıyor. Biz bu bağları olması gerektiği yere, yani hani demin anlattığım gibi kol kemiğimiz, oturduğu yuva vardır ve çevresindeki bağlar.
buradaki bağlar kemikten ayrıldığı zaman o zaman biz şöyle bir şey yapıyoruz. Kapalı bir ameliyatla omuzda büyük bir yara açmadan 2-3 tane delikten girip özel dikişlerle birlikte bu bağları tekrar kemiğe oturtuyoruz. Ve onun sonrasında işte belli bir nekat dönemimiz oluyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz hocam? Kement mi koyuyorsunuz oraya? Vidalar mı koyuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Orada Şimdi neler bizim oluyor? ameliyatımızda şöyle bir şey var. Tam bağın oturması gerektiği yeri tespit ediyoruz. Özel bizim implantlarımız var, küçük. İşte bunlar bazen vida şeklinde oluyor, bazen özel yapılı implantlar oluyor. Ve bunların ucunda bir ip vardır. Çok kuvvetlendirilmiş bir ip. Yani böyle elinizle çekip kopartamayacağınız kadar kuvvetli bir ip. Biz bunu dokulardan geçirip, tamam mı? Özel düğüm tekniklerimizle birlikte işte yeteri kadar şey kullanaraktan, implant kullanaraktan yerine özel dikişlerle sabitliyoruz. Nükseder mi peki hocam? Biz yaptığımız ameliyat sonrasında şunu asla söylemiyoruz. Biz bir kere yaptık bir daha hayatta olmaz demiyoruz. Sadece uygun nekat dönemini geçirdikten sonrasında benim hastalarıma söylediğim şöyle bir şey oluyor. Bu omuzunuzu yaptık, çok sağlam oldu. Öbür omuzumuz kadar sağlam oldu. Ama öbür omuzunuzda hasar oluşma ihtimali ne kadarsa burada da o kadardır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Büşra Hocam, ameliyat gerekmeyen hastalarda tedavi süreci nasıl ilerliyor? Şimdi öncelikle ameliyat gerekmeyen hastalar bize çok ağrılı geliyorlar. Birinci yaptığımız işlem manuel terapi ve diğer ağrı kesici yöntemleriyle ağrılarını kesip hayat kalitelerini yükseltmek oluyor. Evet. Daha sonrasında ağrıyı kestikten sonra kas kuvvetlendirmelerle beraber bağ hasarının ilerlemesini önleyerek kasların oradaki yırtığı tolere etmesini sağlamak oluyor. Birkaç seans şeklinde mi devam ediyor bu? Tabii kişinin durumuna göre hani şimdi bizde hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Kişinin durumuna göre ne kadar zamanda hani iyileşeceği kişiyle alakalı. Şimdi bir şey söylemem çok yanlış. Peki ameliyat sonrasında alçı, atel ya da sabitleme gibi bir takım teknikler, yöntemler kullanılıyor mu? Şöyle ben omuz artroskopisi oldum. Bunu yaşayan bir insan olarak anlatayım. Ben 3 hafta sabitleme, verpo bandajı dediğimiz bir bandaj kullandım. Şöyle tutuyor galiba. Kişinin durumuna göre 2 ya da 3 hafta sürüyor bu. Ancak 3 haftadan sonra geceleri kullanmaya devam ediyoruz bir süre daha. Çünkü hani bunu yapmamızın sebebi de gece bağlar ve kaslar çok gevşiyor ve ani hareketlerle hani yanlış oraya zarar verecek bir şey yapabileceğimiz için gece bir süre daha devam ediyor. İlk 3 haftalık süreçte verpo bandajını sürekli kullanıyoruz. Ancak egzersizlere ilk günlerden itibaren başlıyoruz. Egzersizlere başladığımız verpo bandajını çıkarıyoruz. Egzersizleri yaparken verpo bandajını çıkarıyoruz ve daha sonra tekrar verpo bandajını takarak devam ediyoruz. Büşra Hocam, ameliyat sonrasındaki süreç ağrılı mıdır? Ameliyat sonrasındaki süreç ağrılıdır. İlk 2 hafta gerçekten ağrılı. Daha sonrasında egzersizleri yeterli yaparsak ve verpo bandajını düzgün kullanırsak ağrılar azalmaya başlıyor ve hani kişinin durumuna Bu göre konuda de- ben şöyle bir şey yapıyorum. Bütün hastalara işte omuzda biz bağlara müdahale ediyoruz, kaslara müdahale ediyoruz vesaire. Ama her hastaya şunu söylüyorum. Diyorum ki ilk 1,5 ayınız bana ait. Evet. Ben bir omuz ameliyatı yaptıktan sonra 1,5 ay bir kulak çınlamasıyla devam ediyorum hayatıma. Ondan sonra normale dönüyorum yavaş yavaş. Ama Sonra ilk fizik 1,5 ay tedavi birazcık kısmına ağrılı geçiyor. geçiyoruz. Evet, kişinin durumuna göre. Peki ağrılı dediniz yani ve bandajı çıkarıp fizik tedavi yaptırıyoruz diyorsunuz. O sırada ağrı daha da şey almıyor mu? Aslında şöyle oluyor. Ya ilk mesela bir hafta gerçekten ağrı oluyor. Hani egzersizi yapsanız da oluyor, yapmasanız da oluyor. O ağrı oluyor. Daha sonra şunu fark ediyorsunuz. Egzersizleri yaptıkça o ağrılar azalıyor. Ama zaten bunu konuşacağız. Hani egzersizlere öyle çok ağır egzersizlerle başlamıyoruz. Hani pasif egzersizlerle kişinin kas kuvvetini kullanmadan yaptığımız egzersizlerle başlıyoruz. Sadece omuz hareket açıklığını arttırmak amaçlı. Yani donuk kol deniliyor. Donuk kola geçmemek için mesela omuz ameliyatından sonra. Kolun Bir nevi. işlevini artırmak Evet, için kasları aynen öyle. güçlendiriyoruz. Evet.
Peki sizde nasıl oldu bu? Hani neden yapma gereksiniz? Yani profesyonel sporcu musunuz? Nasıl oldu? Fizyoterapistim. Evet, yeterli O diyorsunuz. yüzden. Meslek hastalığı. Evet, bizim fizyoterapistlik gerçekten kolay bir iş değil ve bedenle hani bedenimizi kullanarak yaptığımız bir iş. Dolayısıyla hani fizyoterapistiz ya, hiçbir şey olmayacak sanıyoruz. Ondan sonra bir gün bir ağrı başlıyor, geçmek bilmiyor. İşte gece ağrıları, işte emniyet kemerini takamamak, kolu kaldıramamak gibi devam ede gidiyor. Sonra Barış Bey sağ olsun. Hocam ne yaptınız? Bir anlatır mısınız? Demin anlattığım şeylerin aynısını Büşra Evet. Hanım'a da uyguladım. Evet. Burada hani az önce söylediğim şeyler var ya, mesela sporcu hayatına devam etmesi lazım, hayatına engellememesi lazım. O yüzden dolayı bu bağın tamir edilmesi lazım. Çünkü ağrı konforu düşüren bir şey. Yine aynı şekilde hani Büşra Hanım'ın da omuzunda yırtığını tespit ettik ve bunu hani terzi kendini söküğünü dikemezmiş olayı var ya. Evet. Ben çalışamaz hale gelmiştim artık. Büyük müydü hocam yırtık? Büyüktü. Büyüktü, bir de şöyle bir şey var. Demin ondan bahsetmedim herhalde de bazen bu yırtıklar oluştuktan sonra bir de orada bizim kist dediğimiz içi eklem sıvısıyla dolu bir balon oluşuyor. Hani bu normal bizim kanser ya da tümör diyebileceğimiz bir şey değil. Sadece oradaki yapısal bir bozukluk. Büşra Hanım'da da böyle bir problem vardı. Dolayısıyla hani ağrılar üst üste binmişti ve hani mesleği yapmaması mümkün değil ve o ağırlığın altına sürekli girecek. Dolayısıyla yine kapalı olarak girdik. Aynen dediğimiz gibi implantlarımızı yerleştirdik, bağını tamir ettik. Şu anda iyi herhalde. Hocam şunu soracağım. Mesela bel fıtıklarında örnek yani %3'lük, %4'lük hastalığa ameliyat gerekiyor. Fizik tedaviyle düzelir gibi bir yaklaşım var. Omuzla ilgili problemlerde de işte bu hastaların bir kısmını fizyoterapiyle düzeltebiliriz dediğiniz hasta grubu var mı? Yoksa yırtık varsa mutlaka cerrahi kesin tedavisidir. Fizik tedavi bunu takip etmesi gerekir mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Buradaki olay yırtığın boyutuyla alakalı. Çok küçük, hani tolere edilebilecek bir yırtık varsa, Büşra Hanım'ın da dediği gibi öncelikle fizik tedaviler ve kas güçlendirmeler, işte buradaki bağa binen yükü azaltmayla iyileşmesini sağlamıyoruz aslında. Sadece ilerlemesini engelliyoruz. Vücudun diğer kasların oraya adapte olmasını sağlıyor. Yırtık hiçbir zaman düzelmiyor. Düzelmiyor. Yani Kaslar o güçlendikçe- küçük bir yırtık Evet, da, orayı tutuyor. küçük bir Ve yırtık vücut da adapte Yine bir oluyor. görsek, zorlamada hissiyat oluyor o zaman. şeyde çok küçük yırtık olduğu zaman güzel bir fizik tedavi ya da bunun dışında işte bizim enjeksiyon uygulamalarımız, egzersizlerimiz vesaire var. Ağrımız geçiyor. Ama bu şu demek, hani eninde sonunda, tamam mı? Bu 5 sene sonra olur, 10 sene sonra olur, 20 sene sonra olur. Onun zamanını kestirmek zor. Çok küçük bir yırtık varsa da eninde sonunda o hastamız ameliyat olacaktır. Ama erkenden ameliyat yapmanın bize bir avantajı yok. Bizim burada değerlendirdiğimiz iki konu. Bir, bağdaki yırtık boyutu. İki, bağ omuzun stabilitesini, desteğini sağlıyor mu? Yani yine aslına bakarsanız şey gibi oluyor, hani bel fıtığında %3 diyoruz ya, Evet. bizde bu hastalarda zaten hani %3, 5 belki maksimum 10 gibi bir seviyesini ameliyat ediyoruz. Peki hocam, algoloji dediğimiz bir bilim dalı da var. Mesela bu tip hastaları diyelim ki orada sinir blokajı yaparak, madem ki şikayetleri ağrı, günlük faaliyetlerini bozmuyor. Yani sürekli bir çıkıkla karşılaşmıyor ise sadece algolojik açıdan da oradaki sinir blokajı yaparak da bu ağrının şiddetini azalttıktan sonra, fizik tedavisini yaptıktan sonra düzeltemez miyiz? Yani bir fikir olarak soruyorum. Bu şimdi biraz da hastanın gündelik hayatında karşılaşacağı şeylerle alakalı. Yani Hayat hayat tarzıyla alakalı. Nedir mesela? Gerçekten yavaş hareketleri olan, yaşı biraz daha ilerlemiş hastalarımızda daha çok tercih ettiğimiz yöntem bu oluyor zaten. Ama genç hasta sürekli kolunu kullanıyor. Aktif hasta, kol kuvveti kendisi için önemli. Tamam mı? Yırtık boyutu büyük, omuzunda bir instabilitesi var. Zaten hani omuz çıkığı dediğimiz olay apayrı bir olay. Tamam mı? Bir kere çıktı, 2 kere çıktı. Bunun ameliyattan başka şansı yok. 3, 4, 5 diye gidecek o. Yaşımız daha ileri. Artık böyle daha keyfimize bakaraktan Sedanter. yaşıyoruz. Sedanter Sakin yaşıyoruz. bir hayata geçmişiz. Bu hastalarımızda dediğiniz tedaviyi uygulamayı tercih ediyoruz. Ama genç hastalarda durum biraz daha farklı ilerliyor. Hocam son soru olarak çocuklarda hani böyle tekrarlayıcı çıkıklar olur mesela, omuz çıkıkları olur. Mesela çocuk kaldırırsınız bir anda çıkar falan.
Bu tip durumlarda ne yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, 16 yaşın altında çok ciddi bir şekilde omuz çıkığı görmüyoruz. Çok ciddi bir travma görmüş olması lazım o hastanın. Hani 16 yaşından sonra görmeye başlıyoruz ama sizin mesela bahsettiğiniz olay daha çok omuzda değil de dirsekte oluyor. Birazcık daha farklı bir şey. Hani omuz çıkıymış gibi şey yapılıyor, lanse ediliyor o biraz. Evet. Hani kolunda çıkık oldu dendiği için hemen hasta şey yapamıyor. O bilekte mi oldu, dirsekte mi oldu, kolda mı oldu diye. 16 yaşın altında o çocuğun omuzunun çıkması için çok ciddi bir travma geçirmiş olması lazım. Yani kaza ya da Ama düşmesi. 16 yaşından sonra bizim için de şöyle bir sınır var. 16 ile 20 bizim gri bölgemiz. Tamam mı? Yani bu bölgede işte çok ciddi bir sıkıntı olmadıktan sonra ameliyatı tercih etmiyoruz. Çünkü hani hala büyüme yaşımız devam ediyor. Hala dokularımızın yenilenme oranı çok yüksek, iyileşme oranımız yüksek oluyor. Yani o şey gri bölge oluyor. Teşekkür ederiz Barış Hocam. Evet, bugünkü misafirlerimiz ortopedi travmoloji uzmanı ve fizyoterapist operatör doktor Barış Özgürol ve fizyoterapist Büşra Aksoy Özgürol'du. Teşekkür ederiz değerli Biz hocalarımız. teşekkür ederiz. Evet, 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.